Merhaba, hoş geldiniz. Bugün çok güzel kahvaltılık, meze, salata. İster kahvaltınızda, ister yemeklerinizde size eşlik edecek çok güzel bir tarifim var. Geçen yıl YouTube kanalım kurulmadan önce kuruttuğum domateslerden yapacağım kuru domates salatası. İnşallah bu yazda güzel domateslerimiz çıksın. YouTube kanalımız var artık. Hep beraber domateslerimizi kuruturuz. Hadi şimdi hazır olan domateslerle yeni tarifimizi yapalım. Mis kokulu kuru domateslerimi böyle bir kasemin içerisine aldım. Üzerine de kaynamış suyum var. Kaynamış suyumu üstüne boşaltıyorum. Hiç haşlamamıza gerek yok arkadaşlar. Sadece bu suyun içerisinde bir 10-15 dakika beklemesi yeterli. Çünkü zaten birçok işlemden geçecek. Şimdi bir avuç dereotu, bir avuç da maydanozumu saplarımla birlikte yıkadım güzelce ve minik minik doğruyorum. Domatesler beklerken ben de diğer şeylerimi hazırlıyorum. Dereotunu ve maydanozu mutlaka saplarıyla kullanın arkadaşlar. Saplarındaki şifadan ve lezzetten de faydalanın. Ben bazen görüyorum saplar olduğu gibi atılıyor. İnanın çok sinir oluyorum. Kusura bakmayın, çok üzülüyorum. Günah gerçekten. 2-3 adet kornişon turşum var. Bunları da ortadan 3'e bölerek hafif minikleştiriyorum. Çok yakışıyor. Yeşil zeytin, kornişon turşu, bunlar kuru domates salatasına çok yakışıyor. 4 diş sarımsağım var. Sarımsaklarım küçük olduğu için 4 diş koyuyorum. Üzerlerine şöyle bir bastırıyorum. Ama bu meze sarımsaklı güzel oluyor arkadaşlar. Kahvaltılık mezelerin hepsi biliyorsunuz çok lezzet katıyor sarımsak. O yüzden lütfen rahatsız olacağınızı düşünmeyin. Ayrıca bu sarımsak biraz pişecekti. Şimdi doğradığım sarımsaklarımı direkt tavamın içerisine alıyorum. Çünkü ilk olarak zaten tavaya sarımsaklar girecek. Gördüğünüz gibi suda beklettiğim domateslerimi güzelce süzdüm. Şimdi domateslerimi 2'ye 3'e bölüyorum. Çok fazla küçültmüyorum, fazla da büyük bırakmıyorum. Domateslerinizin büyüklüğüne göre siz kendiniz ayarlayın. Bütün domatesleri bu şekilde küçülteceğim. Aman Allah'ım, nasıl lezzetli oluyor arkadaşlar. Bu salatayı yapıp yiyen bağımlı olacak. Ve gerçekten bu yaz inşallah Allah ömür verirse hep beraber bol bol domates kurutacağız. Sırf bu meze için bile, emin olun. O kadar çok bağımlılık yapıyor çünkü. İtalyanlar ve Yunanlılar kışın mutlaka kuru domates kullanıyorlar. Yemeklerinde, salatalarında, her şekilde kuru domates. Çünkü çok daha sağlıklı oluyor. Domatesler güzel ve ucuzken yazın domatesleri kurutmakta fayda var. Kurutuluşu da göreceksiniz inşallah, o videoyu çekmeyi Allah nasip ederse. Çok kolay, zor da değil. Tavamızın altına yakıyoruz. Gördüğünüz gibi kestiğimiz sarımsakları tavamıza almıştık. Bir 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyoruz. Zeytinyağında biraz sarımsaklarımızı şöyle cozurdatıyoruz. Akdeniz ülkesinin ana başı malzemeleri sarımsak, zeytinyağı, kuru domates. Allah'ım nasıl lezzetli oluyor. Şimdi önce sos olarak hazırlamak istediğim için bir çay kaşığı kırmızı toz biberimi de yağımın içerisine atıyorum ki yağım tamamen lezzetlensin. Yağdan da kaçınmayın çünkü lezzet verecek salatamıza. Şimdi bir 3-4 yemek kaşığı kadar kırık ceviz koyacağım. Benim önceden hazır olduğu için size gösteremedim ama hazırlanması çok kolay. Cevizlerinizi ya rondodan geçirebilirsiniz ya da bir tahtanın üzerinde bıçakla 3-4 parçaya bölebilirsiniz. Hazırımda vardı, o yüzden ben size gösteremedim, kusura bakmayın. Şimdi cevizlerimi önce ekliyorum. Zeytinyağı ve sarımsakla o da yağını salsın, lezzetlensin diye. Birkaç dakika şöyle azıcık hemen 1-2
Kavurduktan sonra şimdi de bu kestiğimiz domateslerimizi ilave ediyoruz. Mis gibi koktu şimdiden. Gözüme yağı biraz az geldi. O yüzden ben bir yemek kaşığı kadar daha ilave ediyorum. Malzemem bol, yağ az kaldı. Yağlı olmalı ki lezzetli olsun. Hem de ekmeğimizi de bana verelim. Kahvaltılık meze dedik ya. Şimdi 8-10 tane çekirdeğini çıkarttığım zeytin var. Onu ilave ediyorum. Arzu edenler yeşil zeytin de koyabilir, siyah zeytin de. Zeytin genel olarak yakışıyor her iki türü de. Şöyle birkaç dakika daha böyle kavuruyoruz. Şimdi doğradığımız yeşillikleri ilave ediyoruz. Maydanoz ve dereotu. Birkaç dakika daha hep beraber kavurunca kavurma işlemimiz bitiyor. Nefis koktu. Şimdi altını kapatıyorum arkadaşlar. Bu kadar da çabuk ve kolay. Doğradığımız salatalık, kornişon turşularımızı ilave ediyoruz. En sonda çok lezzet katıyor. Mutlaka koyun, ihmal etmeyin. Kekik. Arzu ettiğiniz kekiği koyabilirsiniz. Bende top kekik var. Çok seviyorum bu ara. Top kekiğimi koyuyorum. Ve tekrar biraz karıştırıyorum. Mezem hazır. Şimdi sunalım bakalım size. Mezem hazır ama son olarak şöyle üzerine çok azıcık daha zeytinyağı gezdiriyorum. Ve çok yakışıyor. İster limon ister sirke ama ben sirkeyi tercih ediyorum. Birkaç damla da üzüm sirkesi ya da elma sirkesi koyabilirsiniz. Mezem hazır. Muhteşem kokuyor. Tam damak çatlatan cinsten. Hem kahvaltılarınızda hem de akşam yemeklerinizde mutlaka öneriyorum. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun ve ellerinize sağlık. Lütfen yorumlarda yazın deneyip denemediğinize ve nasıl bulduğunuza dair. Takıldığınız yerler olursa da seve seve cevap veririm. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.